Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Gündelik hayatımızda sokaklarda, aldığımız eşyaların üzerinde, çalıştığımız şirketlerde, tükettiğimiz gıdaların ambalajlarında ve daha birçok yerde biz farkına varmasak da gizli örgütlere ait şeytana atfedilen semboller var. Bu sembollere göz atacağımız bir video ile beraberiz. Her gün çevremizde gizlice var olan şeytani sembollere rastlayabiliriz. Bazı şirketler tesadüfen şeytani semboller kullansa da bazıları karanlık enerjilerin onlara daha fazla kar sağlayacağını düşünüyor. Bazı gizli örgütler ve tarikatlar üyelerine toplum ve devlet üzerinde nedenle etkili olduklarını bu sembollerle ispat ediyor. Birazdan şeytani sembollerin hayatımıza nedenle empoze edildiğine şahit olacaksınız. Öyle ki aslında siz de farkında olmadan şeytana hizmet ediyor olabilirsiniz. Resimlerin hiçbiri gizli değildir. Sadece iyi görmeniz gerekir. Satanistler mimaride, resimlerde ve hatta el hareketlerinde karanlık sembollerini kullanırken ağaçlar için orman yöntemini kullanmayı tercih ederler. Bu yöntemin anlamı anlatılmak istenilenleri detaylarda değil bütünde görünebilmesidir. Pentagramlar, 6 sayısı, her şeyi gören göz ve diğer tüm ürkütücü tasarımlar daha şeytani bir yaşam tarzı planlayan kişiler için adeta görsel bir köpek uluması gibidir. İşte çevremizdeki fark edilmeyi bekleyen şeytani semboller. Walt Disney logosu kurucularının imzası olarak bilinse de 666 sayısı içerdiği de biliniyor. D harfi, I harfinin noktası ve Y harfinin 6 sayısını anımsattığı görülüyor. Bazıları 3. altının V harfinde bulunduğunu söylüyor. İnsanların dünyada aldıkları ilk eğitimlerden bir tanesi çocukken izledikleri çizgi filmlerdir. Walt Disney'in yaptığı çizgi filmlerin pek çoğunda subliminal mesajlar verdiği, şeytani logoları kıyılara köşelere sıkıştırdığı, popüler çizgi film karakterlerine bazı özel misyonlar yüklediğini bilmeyen yok. Masonlar, Türkiye'de yaptıkları eserlere de kendi sembollerini yerleştirdiler. Bunlardan en bilineni Mithat Paşa'nın kurduğu Karaköy Ziraat Bankası'ndaki heykeldi. Karaköy Ziraat Bankası'ndaki elinde mason tokmağı olan heykel Hiram Usta'ya aitti. Tevrat kaynaklıydı. Muharref Tevrat'ta ve sağ elini işçilerin tokmağına saldı ve tokmakla Sisera'yı vurdu. Başını ezdi ayeti vardı. Hemen yanındaki kadın heykeli de dul kadını sembolize ediyordu. Türkiye Hür ve kabul edilmiş Masonlar Locası'nın resmi web sayfasındaki listeye göre Mithat Paşa da masondu. Beyaz Saray ve çevresine kuş bakışı baktığınızda Beyaz Saray'ın tam uç kısmında bulunduğu 5 köşeli yıldızı görebilirsiniz. Ön tarafında bulunan yarım daire şeklindeki 6 sütunlu kavis, yapıya sonradan eklenerek Kubbetü's Sahra'nın kubbesinin 1/4 oranında küçültülmüş halinin yarısıdır ve tüm ölçüleri caminin kubbesinin yarısına eşit olacak şekilde imar edilmiştir. Ayrıca Beyaz Saray'a yapılan bu yarım kavisli çıkıntı ile dünyaya yeni Kudüs'ün Washington DC olacağı mesajı verilmektedir. Beyaz Saray düz bir çizgi çekildiğinde Kudüs ile aynı hizadadır. Ayrıca sarayın çevresinin toplam ölçümü Fibonacci sayı dizimiyle sarayın Kudüs'e olan mesafesinin asal çarpanlarına yani 9484 kilometreye denk gelmektedir. Dünyaca ünlü kahve zincirinin logosu dünyanın en tanınmış şeytani sembollerinden biri olan Baphomet'e atıflarla doludur. Özellikle yıldızların aralığı ve 2 kat çizilen daire gerçek Baphomet sembolünün birebir kopyası gibidir. Öte yandan ortada üzeri siyah beyaz çizgili çift kuyruklu bir deniz kızı bulunur. Siyah beyaz çizgiler Alice Harikalar Diyarı'ndaki damalı zeminden ilham alınarak tasarlanmıştır ve iyilik ile kötülüğü sembolize eder. Deniz kızının saçları bir ayna olarak yansıma şeklinde üçer çizgili olarak resmedilmiştir. 333 ve 333. Yansıması 666 sayısını vermektedir. Ayrıca saçları dalgalı su yollarını andırmaktadır ki bu da Atlantis'i temsil etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mimarı, dünyaca tanınmış Avusturyalı mimar Profesör Clemens Holzmeister'dı. 1886 yılında doğan ve 1983 yılında hayata veda eden Holzmeister'ın ilginç bir hikayesi vardı. 1930'lu yıllarda Nazilerin Almanya'da iktidarı ele geçirmesinden sonra birçok yahudinin yanı sıra bilim adamı, sanatçı,
politikacı alelacele ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin binasının yapımında başrol oynayan bir başka önemli isim de Abdülhalik Renda'ydı. Tesadüfe bakın ki Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Türkiye Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın resmi listesine göre Mason devlet adamlarından bir tanesiydi. Garip ve bir o kadar da gizemli işaretler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anıtsal nitelik taşıyan Şerefoli ile Genel Kurul Salonu'nun bulunduğu orta mekanın arasında yer alıyor. Adı Mermer Salon ve Sütunlu Galeri olarak biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluyla şeref girişi arasında yer alan bu işaretlerden en dikkat çekeni üçgen. Farklı şekil ve boyutlarda oldukça ilginç üçgenler ilk bakışta geometrik birer çekilmiş gibi dursa da dikkatli bakıldığında çok ilginç ayrıntılar veriyor. Sultan Abdülmecit, özgürlük heykelini Süveyş kanalına diktirmek üzere Fransızlara yaptırmıştır. Heykelin başında Osmanlı'nın 7 kıtanın ve 7 denizin hakimi olduğunu simgeleyen 7 dikenli bir taç bulunur. Ancak heykelin yerel halkta huzursuzluk yaratacağı endişesiyle Kavalalı soyundan Hidivi İsmail Paşa planlanan yere inşasını istememiştir. Bayan Özgürlük uzun yıllar Fransa'da atıl kalıp unutulduktan sonra üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak antik bir tanrının silüeti kazandırılmış ve Fransız masonları tarafından Amerika'ya hediye edilmiş şeytani bir semboldür. Heykel, Amerikan halkına özgürlüklerin Hristiyanların tanrısı yardımıyla değil, bireysellikle ve diğer kültürler yardımıyla kazanıldığı mesajını vermektedir. Bazı sembolizm uzmanları, iki parmağı kullanarak yapılan barış işaretinin İbranice'de Nail anlamına gelen V harfini temsil ettiğini söylüyor. Nail, şeytan kardeşliğinin önde gelen isimlerindendir. Bir bakıma parmaklarımızla V harfi yapmamız teknik olarak farkında olmadan Nail ya da Satan dediğimizi gösteriyor. Dünyaca tanınmış pek çok ünlü sanatçının Illuminati'nin sanat alanındaki yapılanmasına hizmet ettiği biliniyor. Bazıları tarikate bağlılıklarını tek gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğraflarla ve kliplerine yerleştirdikleri küçük sembollerle belirtirken bazıları da şarkı sözlerine tarikat söylem ve sembollerini iliştiriyorlar. İşte Drake de bunlardan bir tanesi. Drake'in If You Are Reading This, It's Too Late ve Views albümlerini incelediğinizde birçok üçlü şeytan altılısına rastlayabilirsiniz. Amerikan dolarının üzerindeki semboller, özellikle piramidin tepesinde bulunan her şeyi gören gözün, şeytanın doğumuna sebep olacak şeytani ayine baş eğerek onay verdiğini gösteriyor. Piramidin tepe taşı hala yerine yerleştirilmemiş. Şeytanın doğumunun veya planının hala gerçekleşmediğini bildiriyor. Bu motif, Amerika'nın şeytanın yeniden doğuşunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor olduğunu göstermektedir. Muhtemelen farkında olmadan bu sembole sürekli rastlıyorsunuzdur. CBS Target ve Circular Logic gibi şirketler bu sembolü logolarında kullanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Daire içerisindeki nokta, Tanrı içinde yatıyor anlamını taşımakta. Bu, Hristiyan tanrısıyla alakası olmayan bir anlam içeriyor. Anlatılmak istenen, Tanrı'nın insanoğlunun kendisi olduğu yönünde ateist bir mesaj. Google Web tarayıcısı Google Chrome logosuna açıkça 3 tane altı koymuş gibi görünüyor. Başta göremeyebilirsiniz. Ancak bir kez görebilirseniz gerisini de fark edebilirsiniz. Her renk farklı bir altı sayısını ortaya çıkartıyor. Washington'ın Amerikalı masonlarca kurulduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki parklarda, çevre düzenlemelerinde, binalarda ve hemen her yerde alenen mason simgeleri kullanılmıştır. Bunların bazıları DuPont, Logan ve Scott kavşakları. Yerden sadece sıradan trafik kavşağı olarak görünseler de gökyüzünden baktığımızda 666 sembolünü açık şekilde görebiliyoruz. Ayrıca pek çok çocuk parkı da pergel ve gönye şeklinde tasarlanmıştır. Şu ana kadar anlattıklarım rastladığımız sembollerin sadece çok ufak bir kısmı. Nitekim tarih kadar yaşlı olan bu şeytani tarikatlar binlerce yıldır yaptıkları tüm mimarilerde sembolle mesaj verme tekniğini kullanıyor. Sizlerin de gündelik hayatınızda dikkatinizi çeken semboller varsa bunları yorumlara yazın.
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Küt TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.